Merhabalar, herkese sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek yayınımıza başlamak istiyorum. Ben bugün sizlere konuşma bozuklukları alanında afazi ile ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. Hatta bir önceki size sunmuş olduğumuz videomuzda, videonun en sonlarında afazili hastalarda neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz, tedavi metodlarımız nelerdir diye bahsetmiştim. Bugün ise biz bu metotların tam olarak ve işleyişin, hastalığın tanılama sürecinin ve bu hastalarda gözlemlediğimiz davranış, modelleme, ruh halleri ve psikolojik genel durumlarıyla alakalı olarak sizlere minik minik bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle afazinin bugün tanımını yapmak istiyorum. Afazi nedir? Evet, hep genelde duyuyoruz ama afazi bize çok da bir şey çağrıştıramayabilir. Afazi, beynimizin dilden sorumlu alanlarında oluşmuş olabilecek ya da oluşabilecek travma, kaza, felçlerden sonra bir bozukluğun konuşma merkezinin Broca ve Wernicke alanlarının etkilenmesiyle ortaya çıkabilecek bir anomali durumudur. Biraz önce afazinin tanımını yaptım ve şimdi de afazinin bizim genelde sıklıkla görmüş olduğumuz çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. İki tip afazi görebiliyoruz. Tabii ki bu sadece genel çerçevede akıcı ve tutuk afazi olmak üzere. Akıcı afaziler genelde beynin sağ küresindeki Wernicke alanlarının problemlerinden kaynaklıdır. Sol alan yani Broca alanı, konuşma alanının hasarlarında ise tutuk afazileri görmek mümkündür. Bizler afazili hastalarımızın genelde görmüş olduğumuz dille ilgili problemlerinde şunlarla karşılaşmaktayız. Hastalarımızda genelde sözel dili doğru anlayamama, anlamlandıramama, nesnenin ismini söyleyememe ya da çağrışım yapamama gibi genelde hatalarıyla ve bozukluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat bu süreçle alakalı olarak bizler terapi planlama sürecinde biz hastamızın öncelikle hangi bozuklukta, dilin hangi komponentinde bozukluk olduğunu saptamak adına testlerimiz var. Afazi testlerimiz. Afazi testlerini yaptıktan sonra biz hastamızın hangi bozukluğu var ise, önceliği ne ise ve bireysel durumuyla alakalı olarak biz hastalarımıza terapi metotlarımızı planlama yoluna gidiyoruz. Afazili bireylerle konuşurken ya da onları dinlerken sanki karşınızda yabancı dilli, kendi dilinizden apayrı ya da hiç duymadığınız bir dili konuşuyormuş hissi yaratabilir bu hastalarımızın konuşma süreçleri. Fakat hiçbir şekilde afazili hastalarımızın bu süreci devam ettirme noktalarında onların geçirmiş oldukları yeni vücut yaralarında oluşabilecek felçlilik durumları onların hiçbir şekilde terapiden yoksun olma ya da suskunluğa mahkum olma gibi bir süreçleri içermemektedir. Bizler afazili hastalarımızın bu süreçlerde olabildiğince evet travmanın olduğu ya da beyin kanamasının geçirildiği, felçlilik sürecinin geçirdiği ilk periyotlarda hastalarımızda süreç içerisinde kendiliğinden iyileşme görebiliyoruz. Fakat kendiliğinden iyileşmeyi göremediğimiz hastalarda bizlere geldiklerinde uzun bir periyot geçtikten sonra biraz daha umutsuz bir hasta grubu, umutsuz bir aile çevresindeki anne, baba, çocukları görebiliyoruz. Babam ya da annem artık bundan sonra konuşamayacak kaygısı olabiliyor. O nedenle hastalarımızın hiçbir şekilde mutsuzluğa mahkum etmeden, çünkü genelde Broca afazilerinde bunu hep görebiliyoruz. Hasta konuşmak istediği, söylemek istediği, vermek istediği mesajları veriyor gibi algılayabilir fakat hiçbir şekilde doğru telaffuz edemediği için siniri, öfkeye neden olabilir. O nedenle sizlerden bu süreçte ailelerimizi desteklemeyi, onların her zaman yanında olabildiğinizi sergilemenizi rica ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.